Ramazan pidelerim fırından çıktı. Evimizin içerisi pideci fırını gibi kokuyor arkadaşlar şu anda. Pidem henüz tam soğumadı fakat size iç dokusunu göstereceğim. Da sırtı. Elimle koparamıyorum çünkü daha soğumadı arkadaşlar, çok sıcak. Pide aslında kesilmez ama sıcak olduğu için bölemedim ben. Şimdi şöyle bakar mısınız? Şu içinin sünger gibi dokusuna. Şöyle yapıyoruz. Bakın. Tekrar. Şu güzelliğe bir bakın. Daha buharları üzerinde çıkıyor. Sünger gibi pidemiz oldu. Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayındayız. Ramazan pidesi yapıyorum. Bu çok kolay, bir o kadar da lezzetli olan pide tarifimi lütfen izleyin. Öncelikle içerisine 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. 10 gram kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum ve mayam eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayam eridikten sonra içerisine yavaş yavaş un ilavesini yapıyorum. Bunun için 4 su bardağı unum var. 2 su bardağı un da ilave ediyorum. 4. Bakın diğer pide tariflerimde sütüm vardı. Bunda süt yok. Sadece tuz ve un, su. Pide hamurumuz yumuşak olacak. Şöyle içindeki gluteni çıkarıyoruz. Şu şekilde bakın 1-3 dakika içindeki gluteni çıkardım. Bakın bu şekilde ele yapışan bir hamur olacak. Pide hamuru. Şimdi şöyle çok az miktarda un alıyorum. Elimde kalanları da üzerine bırakıyorum. Şimdi mayalanması için üzerine kapıyorum. Bakın hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi ağzını bu şekilde kapatıyorum. Kabımın bohçayla şöyle örtüyorum. Mayalanmasını bir 45 dakika bekliyorum. 45 dakika hamurum bekledi. Ay ay ay. Bakar mısınız arkadaşlar? Şuna nasıl tabağıma yapışmış. Demek ki daha az bekleyecekmişim. Şimdi ben pide hamurumun havasını alacağım. Tabi bunlar ziyan olmasın, sıyıracağım. Şimdi hamurumuz çok yumuşak. Bakın pide hamuru. Elimize yapışmaması için ne yapıyoruz? Şöyle bir kasede un var. Hemen parmaklarımı şöyle yapıyorum. Bakın çok az un alıyorum. Unla şimdi içinden alacağım. Bakın şu güzelliğe. Havasını aldım. Şimdi tepsi mayası olacak tekrar. Şöyle burada bir şekil vereceğim. İkiye böleceğim hamurumu. Şimdi hamurum bakın hiç yapışmadı. Aldım o kadar yumuşak olmasına karşı. Şimdi hamurumu ikiye kesiyorum. Bıçağın tersiyle bakın. Ve bir tanesini alıyorum. Yumuşacık. Dıştan içe. Dıştan içe. Şöyle kapatıyorum. Bakın. Kapatmış oldum. Benim şöyle pizza tepsilerim var arkadaşlar. Bunda pişireceğim. Önce şöyle size göstermek için hafif şöyle biraz bakın büyütüyorum. Yuvarlak. Ve tekrar tepsi mayası olacak arkadaşlar. Bir 20 dakika daha burada bekleyeceğiz. Çünkü havasını aldı. Şimdi ikincisini aynı şekilde
Bakın şunu göstermek istiyorum. Hamurumuz ne kadar yumuşak ve elastik. Bakın. O kadar güzel ki. Şimdi kapıyoruz, bohça yapıyoruz. Havasını içine hapsediyoruz. Yumuşacık bir hamur. Onu da aynı şekilde kağıda alıyorum. Pidelerimi 200 derecede önceden 15 dakika ısıtıyorum. Daha sonra fırına bırakacağım ve pidelerimi tek tek pişireceğim arkadaşlar. Şimdi üzerlerini örtüyorum. Tepsi mayası. Şimdi pidelerin üzerine örtüyorum. Tepsi mayalanmaları için bekliyorum. Mutlaka örtün. Arkadaşlar tırnaklarımda bir boyama, kir gibi görünmesin ekranda. Biraz önce şalgam çekimim vardı. O bitti. Bir aydır fermente oluyordu. Bakar mısınız? Şu güzelliği. Bu videomu da mutlaka izleyin. Şahane bir tarif oldu. Şöyle içini göstereyim. O yüzden şalgamların avuçlarını temizlerken ellerim boyandı ve açılmadı. Herhalde bir gün sürecek. Size o yüzden göstermek istedim. Bakar mısınız? Pidelerim ne kadar güzel kabardı. Pufuduk pufuduk oldu. Tepsi mayası hazır şu anda. Bir adet yumurtam var. Şimdi pide şifası yapmadım bugün. Bundan önceki pideleri tariflerimde yapmıştım. Bu defa sadece yumurta sarısı kullanıyorum. Çünkü bu pratik tarif. Pratik pide tarifi. Şöyle parmaklarımın ucunda yumurtamı yaptıktan sonra bakın çatlakları görüyor musunuz? O kadar güzel kabardı ki pidem. Şöyle yumurta sarımı üzerine akıtıyorum. Güzelce önce dağıtıyorum. Bu pratik yumurtalı pide, Ramazan pidesi. Yumurta. Daha sonra şöyle parmak uçlarımızla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Görmeniz için şöyle yapayım. Tekrar yumurta sarısını bulaştırıyorum şu şekilde. Şimdi 200 derece fırınım 15 dakikadır açık. Şimdi birinci pidem fırına gidiyor. Bak susam ve çörek otunu karıştırdım. Üzerine şöyle gezdiriyorum hafif. Fırına gidiyor. Birinci pişince bunu da salacağım fırına. Şalgamlarımla birlikte mis gibi bugün iki çekim bir arada oldu. Ramazan pidelerim fırından çıktı. Evimizin içerisi pideci fırını gibi kokuyor arkadaşlar şu anda. Pidem henüz tam soğumadı fakat size iç dokusunu göstereceğim. Da sırtı. Elimle koparamıyorum çünkü daha soğumadı arkadaşlar, çok sıcak. Pide aslında kesilmez ama sıcak olduğu için bölemedim ben. Şimdi şöyle bakar mısınız? Şu içinin sünger gibi dokusunu şöyle yapıyoruz. Bakın. Tekrar. Şu güzelliğe bir bakın. Daha buharları üzerinde çıkıyor. Sünger gibi pidemiz oldu. Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun.